Şimdi iki tane ucu ve genel olarak bu mekanizmayı deneyeceğiz nasıl çalıştığını. İlk olarak daha kötü performans göstereceğini düşündüğüm kazıyıcı şekilde konumlanmış üçlü bıçak 60'lık. Şunu deneyeceğim. Evet, ucu frezeye monte ettim. Dibine kadar sokmuyorum. Birazcık uzun bırakıyorum. Normalde sokarım fakat yüksekliği tam kurtarmıyor. Çok basit bir parçadan başlayalım. Mesela şöyle bir şey. Çam ağacı. Oldukça yumuşak bir ağaç. Şunun yüzeyini bir tarayacağım. Bu parçayı buraya sabitleyelim. Bir önceki bölümde kısaca göstermiştim. Böyle sabitleyiciler var. Ben de duvarda French Grid sistemi olduğu için tutucusunu kendim yaptım. Ve bu şekilde set olarak da satılmıyor. Genel olarak ikili ikili satılıyor. İki tane şundan, iki tane de şu. Yani bildiğimiz bench top denilen parçayı sabitlemeye yeterli. Ara parça kullanarak sabitleyeceğim. İlk denememizi yapalım. Burada bir şey yok. Toz toplama. Onu da ayrıca yapmayı düşünüyorum. Parçanın altına fırça aldım. Fırçayla şu kenarını dolaşıp uygun bir yerden de süpürge. Yani normalde şu frezenin şeyi var. Kendi toz toplama aparatları var ama hiçbirisi buna uygun değil. Çünkü ucuna taktığımız 60 milimlik bıçak çapı çok büyük. Bir seçenek şu plexiyi biraz daha büyük tutup şöyle kenara doğru komple altını fırçayla dönüp şuradan bir yerden de süpürge takıp vakumlamak mümkün. Yükseklik ayarımızı yapalım. İlk önce şöyle daha aşağı değdiriyorum. 0 oldu. Üstünden geçiyor. Sonra bunu biraz kenara çekip bir tık daha indirebilirim. Hassas ayarla. Yaklaşık 1 milimetrelik bir tarama yapacak. Çalıştırıyoruz. Bayağı bir toz çıkartıyor. Ama mükemmel sildi. Şimdi daha büyük bir kayın parça takacağım. Kereste. Fakat bir de süpürge çalıştıracağım. Çekebildiği kadar çekse bile yine iyidir. Şöyle bir kayın ağacı var. Bayağı kuru, sert bir ağaç. Şöyle göstereyim. Yamulmaktan harap olmuş vaziyette. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu deneyeceğiz. Parçayı sabitledik. Bu şekilde. Yine yüksekliğini ayarlıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şu an yaklaşık 2-2,5 milimetre kadar tarama yapacak. Bununla bir pas geçeceğim. Sonra ucu değiştirip diğer bıçakla bunun üzerinde birebir aynı ahşaptaki geçişini test etmiş olacağız. Arkada bir süpürge tutturdum geçici olarak. Şimdi taramaya başlıyoruz. Aşırı derecede güçlü olduğu için gördüğünüz gibi burada biraz yolundan saptı. Ona rağmen durmadan kesti. Yani. Fakat inanılmaz bir toz çıkartıyor. Süpürge yeterli olmuyor. Bu arada şöyle iki elle oldukça güçlü bir şekilde tutmak lazım. O kadar iyi tarıyor ki çok hoşuma gitti. Yüzey inanılmaz iyi. Kamerada bayağı toz olmuş. Diğer bıçakla bir kat daha tarayacağım. Diğeriyle karşılaştırma imkanı olacak. 60 milimlik bıçak çapı, yani bu piyasadaki en güçlü frezelerden birisi olmasına rağmen bir miktar zorluyor. Fakat hiç sıkıntı yaratmadı. Normalde freze kullanırken bilirsiniz şu dönüş yönüdür. Bunu bir tekerlek gibi düşünürseniz tekerleğin gitme yönünün tersine beslemeniz lazım her zaman. Ya parçayı ya frezeyi. Tekerleğin gitme yönünde verirseniz freze o tarafa doğru kaçmak ister çünkü. Dolayısıyla bu tarafa dönüyorsa şu yönde gitmek ister. Dolayısıyla bizim aslında bu tarafa doğru beslememiz gerekiyor. Fakat biz bu tarafa doğru gittik. Sola doğru hep agresif bir gitme eğiliminde oldu alet. Tam tersi buradan başlayıp bu tarafa doğru gitmek daha mantıklı olabilirdi. Biraz daha indireyim. Bir tur daha tarayalım. Yarım milim daha indirdim.
Şurada görüntüde farklılıklar var. Çünkü birini böyle gidip böyle geri geldiğim için farklı bir renk alıyor. Fakat dümdüz. Hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi dümdüz. Çok ince bir zımpara geçildiği anda mükemmel olur. Daha iyisi bu tarafını referans alıp tersini kalınlıktan geçirdikten sonra burası da çok ince bir miktar kalınlıktan geçirilebilir. Şimdi diğer uça geçiyorum. İkisinin performansını kıyaslayıp size geri bildirimde bulunacağım. Diğer usta buydu. Bir önceki bölümden hatırlarsanız. Bununla ilgili detaylı açıklamayı o bölümde yapmıştım. Merak ederseniz izlemediyseniz o bölüm izlenebilir. Benim boşum penseti bu. Diğer uç 12 milimdi. Bu ise 1/2 inç. O yüzden penseti değiştireceğim. Diğer ucumuzu taktım. Yine benzer şekilde sıfırlıyorum. Dışarı alıp şuradaki micro adjustment, daha doğrusu boşun deyimiyle microfine depth control diye geçiyor. Yaklaşık 1 milimetrelik bir tarama yapmasını bekleyeceğiz. Evet, testimize başlayabiliriz. Bu uçta dikkatimi çeken şey ekstra bir vibrasyon oldu. Bence uç çapı geniş ve tam olarak balanslı değil. Fakat diğer uç çok daha stabil çalışıyordu, onu söyleyebilirim. Evet, ahşabı şu yönde taramaktansa şu yönde taramak çok daha iyi sonuç veriyor. Bir kere daha şöyle tarayacağım. Liflere dik yönde taramaktansa liflere paralel yönde taramak çok daha iyi sonuç verdi. Tıpkı Planya'da olduğu gibi. En bariz sonuç bu. İki bıçak arasında bu bıçak daha iyi kesiyor. Diğer bıçak daha stabil çalışıyor. Daha vibrasyonsuz. Yani ikisi de kullanılabilir. Diğeri daha geniş bir alan tarıyor. 60, bu 50 tarıyor. Yani aralarında böyle kesme olarak çok inanılmaz bir fark göremedim. Makinenin zorlanmasından, yani elime verdiği reaksiyondan bunu söylüyorum. Fakat bu bıçakta inanılmaz bir vibrasyon var. Onu söyleyebilirim. Bir daha alsam bu bilgiye göre hangisini tercih edersin gibi bir soru olsa kesinlikle 60 milimlik olanı tercih ederim. Parça bu. Silinmiş hali. Yani hissiyat olarak şöyle 240 falan kum zımpara atıp kullanıma hazır halde diyebilirim. Bu proje bitmiş oldu. Kesinlikle bir toz çözümü gerekiyor. Yapmayı düşünenler için plexi boyutlandırmasını daha büyük yapıp etrafını fırçayla dönüp, ben fırçayı aldım bu arada, döneceğim. Fakat süpürge ucunu takacak yeri bırakmadığım için muhtemelen şu plexi yeniden yapmam gerekecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomdan biraz bahsedeyim. Boş'un bir tezgah testeresini kullanıyorum. O da şu. Bunun kendi ayağı var. Başta almak mantıklı gelmişti. Fakat artık mantıklı gelmiyor. Çünkü bu biraz daha böyle inşaat sahası için, şantiye için tasarlanmış, katlanabilir, kolay taşınabilir olması için yapılmış bir şey. Ben ise burada sabit kullanıyorum ve gereğinden fazla yer kaplıyor. Ayrıca normal bir tezgah testereye göre daha yüksek. Şu tezgahımla aynı seviyeye getirmek için buna bir ayak yapacağım. Sonraki videolarımdan bir tanesi de bu olacak. Takip etmeyi unutmayın.